İyi günler. Bugün elektrik nedir, nasıl oluşur bunu anlatacağım. Elektriğin ne olduğunu anlatmadan önce, nasıl oluştuğunu anlatmadan önce atomun yapısına kısaca bir bakalım. Atom, şurada gördüğünüz gibi maddenin en küçük yapı taşıdır. Ve burada gördüğünüz gibi proton ve elektronlardan oluşur. Ayrıca içerisinde nötronlar da vardır ama bunlar bizim konumuzla ilgili olmadığı için onları anlatmıyorum. Protonlar artı yüklü parçacıklardır. Elektronlar ise eksi yüklü olan parçacıklardır. Protonlar atomun merkezinde bulunurlar. Elektronlar ise çekirdeğin etrafında sürekli dönerler. Hareket halindedirler. Ve protonların ve elektronların yükleri vardır. Protonlar artı yüklüdür, elektronlar ise eksi yüklüdür. Ve daha önceden de bildiğimiz gibi artı ve eksi yükler birbirlerini çekerler. Dengeli bir atomda eşit sayıda elektron ve proton vardır. Yani burada gördüğümüz gibi 6 tane proton ve artı 6 tane de elektron vardır. Ve bunların sayıları eşit olduğu zaman biz bu tip bir atoma yüksüz atom diyoruz. Ve bütün atomlar dengeli hale gelmeye çalışırlar, yüksüz olmaya çalışırlar. Yani eğer eksik elektronları varsa dışarıdan elektron almak isterler. Fazla elektronları varsa da dışarı bu elektronu göndermek isterler. Burada gördüğümüz gibi şu iki tane atomumuz, her birinin 6 tane protonu var ve 6 tane de elektronu var. Bu iki atomumuz da yüksüz atomlardır. Buraya baktığımız zaman ise burada soldaki atomumuzun 5 tane elektronu var. Bir tane elektronu eksik. Bu elektronunu herhangi bir şekilde ısı olabilir, ışık olabilir, kimyasal çeşitli reaksiyonlar olabilir. Bunun gibi cisme, maddeye fiziksel veya kimyasal çeşitli etkiler gelmesinden dolayı bu atomumuz elektronun bir tanesini dışarı göndermiş olabilir. Bu tip bir atom eksi yüklü bir atomdur. Çünkü artı yükü eksi yükünden bir fazladır. 6 tane protonu var, 5 tane elektronu var. Bir fazla artı yükü olduğu için bu tip atomlara pozitif yüklü, artı yüklü atomlar diyoruz. Sağdaki atomumuz yine yüksüz bir atom. Çünkü elektron ve proton sayıları eşit. Buraya baktığımız zaman ise burada soldaki atomumuz bir üsttekiyle aynıydı ama sağdaki atomumuz soldaki atomdan kopan bu bir elektronu üzerine almış. Ve bu atomun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane elektronu var. 6 tane protonu var ve dolayısıyla bir fazla elektronu var. Eksi yükü bir fazla. Bir fazla eksi yükü olduğu için de bu tip atomlara eksi yüklü atomlar diyoruz. Atomlar daha önce de söylediğimiz gibi dengeli olmak ister ve dengeli olmak isteyen atomlar bu eğer fazlalık bir elektronu varsa bu elektronu dışarı atmak isterler. Burada gördüğümüz pozitif yüklü atom ise dışarıdan bir elektron üzerine almak ister. Ve bu şekilde dengeli hale gelmek isterler. Peki elektrik nasıl oluşuyor? Elektriğin oluşması için öncelikle bir güç kaynağına, gerilim kaynağına ihtiyacımız var. Gerilim kaynağımız burada bizim pil olsun. Pilin bir eksi kutbu, bir de artı kutbu, pozitif kutbu var. Negatif kutbunda eksi yüklü atomlar var. Biraz önce anlattığımız elektronu fazla olan atomlar var. Pozitif kutbunda ise artı yüklü, yani elektronu eksik olan atomlar var. Burada gördüğümüz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elektronlu atomlarımızdan burada pilin eksi kutbunda çok sayıda var. Burada gördüğümüz 5 elektronlu atomlarımızdan da artı kutbunda çok sayıda var. Şimdi elektriğin nasıl oluştuğunu bu devremiz üzerinden anlamaya çalışalım, anlatalım. Burada gördüğümüz bir elektrik devresi, pil, lamba ve kablo.
Pilimizle biz burada lambayı yakıyoruz. Telin üzerinde bir elektrik akımı oluşuyor ve bu şekilde lamba yanıyor. Peki bu elektrik akımı nasıl oluşuyor? Hemen burada gördüğümüz gibi pilimize ve aradaki kabloya daha yakından bakalım. Kafa karışıklığı olmasın diye lambayı çıkardım. Şimdi pilimizin artı kutbunda bunun gibi elektronu eksik olan çok sayıda eksik elektronlu çok sayıda atomumuz var. Eksi kutupta ise eksi yüklü yani elektronu fazla olan çok sayıda atomumuz var. Şimdi bu atom ne yapacaktı? Dışarıdan elektron almak isteyecek. Bunu nasıl tamamlıyor? Şurada gördüğümüz telin atomlarından tamamlıyor. Bu gördüğümüz atom telin atomlarından bir tanesinden elektron çalıyor. Böylece bu dengeli hale gelmiş oldu ama bu dengesiz hale gelmiş oldu. Bu da şimdi bir elektron ihtiyacı var. Bu da elektronu yanındaki atomdan tamamlıyor. Bu da bundan bir atom çalıyor. Bu sefer de bu dengesiz hale geldi. Bu da bundan bir atom çalıyor. Aynı şekilde bu dengesiz hale geldiği için bu da bu atomdan elektron çalıyor. Bu bundan çalıyor ve bu da bundan bir elektron çalıyor. Ve pilin en son eksi kutbundaki atomdan elektron çaldığı için bu zaten bir elektronu göndermek istiyordu. Artık bu dengesiz hale gelmiyor. Ve şu döngüde bütün atomlar dengeli hale gelmiş oldu. Şu aradaki bütün atomlar dengeli hale gelmiş oldu. Ve bu şekilde bu elektronların buradaki elektron buna, buradaki elektron buna, buradaki elektron buna şeklinde bir elektron akışı meydana gelmiş oldu. İşte biz buna elektrik akımı diyoruz. Elektriğin oluşma şekli bu şekildedir. Şu şekilde değildir. Yani buradaki bir elektron diğer atomların etrafından dolana dolana şuraya artı kutba gidiyor. Böyle bir şey değildir. Atomdan atoma elektronlar gider ve elektrik akımı bu şekilde oluşur. Tabii pilin artı ve eksi kutuplarında bu şekildeki atomlar bir tane değil, birden fazla çok sayıda elektron var ve biz pili kullanırken ne yapıyoruz? İşte herhangi bir şeyi yakarken, lambayı vesaireyi yakarken hemen bir anda pilimiz bitmiyor. İşte çalıştırıyoruz. Burada pilin artı ve eksi kutbunda çok sayıda atom olduğu için artı kutuptaki bütün atomlar dengeli hale gelinceye kadar ve eksi kutuptaki tüm atomlar dengeli hale gelinceye kadar bu elektrik akımı devam ediyor. Artı ve eksi kutuptaki bütün atomlar dengeli hale gelince de pilimiz bitmiş oluyor ve elektrik akımı duruyor. Evet, bugün elektrik akımını anlattık. Hepinize iyi günler diliyorum.